Dilencilerin nasıl para kazandığını lütfen bize bütün samimiyetinle anlatır mısın? Daha önce çevrende dilenci olduğunu bildiğin arkadaşın var mıydı yoksa sonradan mı öğrendin bunu? Peki dilenirken hiç utanmıyor musun? Gerçekten ihtiyacı olan bir dilenci olmuyor aslında. İnsanların vicdanlarını oynamak artık hoşuma gitmeye başladı. Ben artık zaten bu işi keyif ya da böyle hoşuma gittiği için yapmaya başladım. Birkaç saat dilendikten sonra zaten can sıkıntım da gitmiş oluyor. Cebime de paramı koymuş oluyorum. Vizor Plus ekranlarından herkese merhabalar. Ben Burkay Yorulmaz. Çıplak İtiraf'ın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Onur bizimle beraber. Onur bir dilenci. Dilenciliğin yöntemlerini, dilencilerin nasıl para kazandığını bugün Onur'un ağzından dinleyeceğiz. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Bugün seninle mesleğini konuşacağız. Ama bütün çıplaklığıyla konuşacağız. Senden samimi olmanı rica ediyorum. Dilencilerin nasıl para kazandığını lütfen bize bütün samimiyetinle anlatır mısın? Tabii ki. İlk sorumla başlıyorum. Dilenmeye ilk olarak nasıl karar verdin? İlk olarak dilenmeye ben önceden mavi yakalı olarak bir fabrikada çalışıyordum. Artık ekonomik şartlardan dolayı hiçbir şeye yetişememeye başladım. Çünkü ülkemizde ekonomi gitgide kötüye gitmeye başladı ve ben de ister istemez bayağı borca girdim. Bundan dolayı bir arkadaşımdan tavsiye alarak girdim ilk dilenciliğe. Yaklaşık bir 5 yıl kadar önce. Daha önce çevrende dilenci olduğunu bildiğin arkadaşın var mıydı yoksa sonradan mı öğrendin bunu? Sonradan edindiğim bir arkadaştan öğrendim. Nasıl anlattı sana? Nasıl gelişti? O süreçten bize biraz bahseder misin? Biz bununla bir gün yine dilendiği bir günde tanıştık. Aç olduğunu, işte şehir dışından geldiğini, iş aramak için geldiğini ama iş bulamadığını, işte 2 gündür yemek yemediğinden bahsediyordu. Ben de cebimdeki son parayla ona yemek aldım. O da artık benim vicdanıma acımış olacak ki olan biten her şeyi anlattı bana. İşte güzel para kazandığını, aslında paraya ihtiyacı olmadığını, sadece insanları bu şekilde suistimal ettiğini. Ama benim de borçlarımın olması nedeniyle bana da çok mantıklı geldi. Uzunca düşündükten sonra artık ben de denemeye karar verdim. Peki dilenirken hiç utanmıyor musun? Utanması gerekenin ben olmadığımı düşünüyorum. Yani bu ülkeyi bu hale getirirken sessiz kalan insanlar utanması gerekirken borca girip zorunluluk halinden dilenmeye başlayanın yani utanması gerektiğini düşünmüyorum. Peki dilencilik yapmak, sigortalı çalışmaktan daha mı cazip sana göre? Daha yüksek maaşlı işler bulamaz mıydın? Çok daha cazip. Çünkü ilk çalıştığım zamanlarda asgari ücretle işe başlamış olsam da birkaç yıl içinde tabii ki asgari ücretin biraz daha üzerine çıktım. Ancak yine ekonomiden kaynaklı olacak ki benim ev kiram yine alacağım maaşın 2/3 kirama gidiyordu. Kalan maaşın da hiçbir şeye yetmiyordu. Edindiğim kız arkadaşım da bu durumdan çok rahatsızdı, isteklerine yetişemiyordum. Bundan dolayı terk edildim. Ben de o günden sonra artık arkadaşın da tavsiyesiyle bunu denemeye başladım. Dilenirken nasıl bir yol izliyorsun? Uyguladığın bir taktik var mı? Yani bu internette gördüğümüz gibi bayılma numaraları mı yapıyorsun? Yoksa bir yerde oturup Allah rızası için mi diyorsun? Ben bayılma numarası yapmadım hiç. Yırtık elbiseler de giymedim. Öğrenci olduğumu söyleyerek, işte ailemin durumunun kötü olduğunu söyleyerek, evime gidemediğimi ya da ihtiyaçlarımı karşılayamadığımı söyleyerek yardım istemeye başladım. Ondan sonra yine arkadaşım bana yaklaşımındaki gibi ben de şehir dışından gelip parasız kaldığımı, iş bulamadığımı söyleyerek devam ettim. Bu da insanlara hani üstü başı düzgün bir insan, neden yani ihtiyacı yoksa neden dilensin diye düşündürttü. Ki yol kenarında oturanların çoğunun zaten zengin olduğunu düşünmeye başladı artık insanlar. Yani şu anda zaten insanlar her dilenciye böyle bir şüpheyle yaklaşıyor. Ya gerçekten ihtiyacı mı var da dileniyor? Yoksa bunu bir alışkanlık haline mi getirmiş? Sizin camiada işler nasıl işliyor? Gerçekten ihtiyacı olan bir dilenci olmuyor aslında. Çünkü ihtiyacı olan kişi emeğine karşılığına alarak para kazanmak istiyor. İşte su satarak olur, peçete satarak olur ya da işte
geçen televizyonda haberlerde de izlediğim gibi 82 yaşındaki bir teyze pazarda çeyizlerini satarak para kazanmaya çalışıyordu. Emekli maaşı 11 bin lira ancak ev kirası 14 bin liraydı. Yani maaşı kirasını dahi karşılayamıyordu. 82 yaşındaki bir kadının bile yani bu şekilde çaba göstermesi işte onun ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani bir emek harcıyorlar. Ama dilenci dediğiniz hani normal ihtiyacı olmayan bir adam yol kenarında oturup artık kim ne verirse diye düşünüyor. Peki sana göre hangisi cazip? Mendil satmak mı yoksa yol kenarında oturmak mı? Bana göre tabii ki mendil satmak daha cazip ama ben onları da geçtim. Benim maliyetimin olmaması lazım. Ben artık zaten bu işi keyif ya da böyle hoşuma gittiği için yapmaya başladım. Yoksa yani artık eskisi gibi değilim. Yani biraz ticari düşünerek de ben ilk yıllarda çalıştığım parayla gayrimenkul yatırımları yaptım. O şekilde paramı katladım. Devlet sağ olsun zengini zengin etmeye yönelik çalışmaları oldu. Paramı faize yatırdım. Oradan gelir elde etmeye başladım. Yani ben hiç çalışmasam dahi, ki zaten çalışmıyorum, dileniyorum. Hiç çalışmasam dahi benim gelirim bana fazlasıyla yetiyor. Şu an kirada oturuyorum ancak 2 tane evimden de kira alıyorum. Faizdeki paramdan aylık 150 bin lira kadar bir gelirim oluyor. Onun dışında artık can sıkıntısından hastane önlerinde, kalabalık gördüğüm yerlerde yine de dilenmeye devam ediyorum. Peki bize bir gününü anlatır mısın? Sabah uyandıktan akşam yatana kadarki o bir günün nasıl geçiyor? Ya akşamlar aslında ne zaman uykum gelirse o zaman uyuyorum. Sabah da ne zaman uykumu aldığımı hissedersem o zaman uyanıyorum. İşte güzel bir kahvaltı yapıyorum, dışarıya çıkıyorum, biraz dolaşıyorum. Ondan sonra eğer canım sıkılıyorsa, dilenmek istiyorsam, işte şu an Ankara'dayız mesela, Etlik Şehir Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi ya da metro durakları gibi duraklarda işte insanlardan yardım isteyerek dilenmeye başlıyorum. Birkaç saat dilendikten sonra zaten can sıkıntım da gitmiş oluyor, cebime de paramı koymuş oluyorum. Peki birkaç saatte ortalama ne kadar bir para topluyorsun? Bir de o süre zarfında mesela hastane önünde dilenirken nasıl bir taktik uyguluyorsun? Ne söylüyorsun da alıyorsun para? Hastane önlerinde genelde eşimin hasta olduğunu, ilaçlarına paramın yetmediğini söyleyerek oluyor. Ya da işte demin de bahsettiğim gibi işte şive de yaparak başka bir şehirden geldiğimi, iş aradığımı ancak iş bulamadığım için yardım istediğimi söyleyerek bu şekilde zaten insanlara da biraz ağzınızda laf yapıyorsa insanlardan istediğinizi alabiliyorsunuz. Peki duygu sömürüsü yaparak insanları kandırarak para kazanıyorsun ya. Bunu kendine yakıştırıyor musun? Evet, fazlasıyla yakıştırıyorum. Bu kadar da netsin yani. Netim. Çünkü insanlar sömürülmeye layık artık. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Ki hani göz önünde olan birçok şeye sessiz kalan bir insan yani sömürülmeyi hak ediyor demektir. Ki ben de üzerime düşeni yaparak insanlardan hakkımı alıyorum. Peki bulunduğun yerlerde insanların seni fark ettiğini biliyorsun. Yani ben mesela bir dilenci bana gelse istese para, yani vicdani olarak çıkartır 5-10 lira neyse veririm. Ama 2-3 gün sonra yine aynı yerde aynı kişiyi aynı bahaneyle görürsem yani bir sorarım yani. Hayırdır kardeşim, geçen gün de istedim verdik, bugün de yani ne oluyor diye bir sorarım. Mesela bundan hiç çekinmiyor musun? Bundan hiç çekinmiyorum. Bunun için de bir taktiğim var. Malum hastanelere gittiğimizde araştırma amaçlı kan alıyorlar. İşte belli testler yapıyorlar. Bu testlerin sonuçları genelde 1 ile 2 gün arasında çıkıyor. Yani bugün şehir hastanesine gidiyorsam ertesi gün Etli'ye gidiyorum. Güzel. Yani gerçekten verdiği cevaplarda o kadar net konuşuyor ki yani gerçekten sinirim bozulduğu için gülüyorum bu noktada. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama ya ben bile kişisel olarak gerçekten yardım etmeyi seviyorum. 5-10 lira yani ne kaybederim ki deyip veriyorum ama görüyoruz işte. Evi arabası oluyormuş. Neyse. Peki yolda kaldım, memlekete döneceğim. Bunlar çok işe yarayan taktikler mi? Fazlasıyla işe yarayan taktikler. Çünkü insanlar üstü başı düzgün bir insanın gereksiz yere yardım istemeyeceğini düşünecek kadar saflar. Öyle söyleyeyim yani. Bundan dolayı da gereğinden fazla işe yaradığını söyleyebilirim.
dilenciliği hani günlük 1.000 lira, 2.000 lira kazanayım diye değil de artık bağımlılık yaptı gibi söyleyebilirim. İnsanların vicdanlarını oynamak artık hoşuma gitmeye başladı. Peki evli misin? Hayır, bekarım. Ailen var ama. Babamı küçük yaşta kaybetmiştim. Annem ve kardeşlerim de şehir dışındalar, yani memleketimdeler. Peki ailen biliyor mu dilenci olduğunu? Hayır, ailem bilmiyor. Kendi işimi kurduğumu biliyorlar. Bir de ofisim var aynı zamanda. İşte eşe, dosta, tanıdığa gösterebildiğim bir yer. Çünkü insanlar bu gelen paranın kaynağını da merak ediyorlar. Ve ben de kendimi gizlemek istediğim için yani yalandan bir ofis tuttum. Emlak işi yaptığımla alakalı. Ki iş yeri gerçekten emlakçılıkta yapıyor tabii ki. Hiç mesela demedin mi otogarda bir gün bir akrabam denk gelir veya ailem bana sürpriz yapmaya gelmiştir, şans kaza görürüm veya hastanede bir akrabaya denk gelirim. Aileden ya da akrabalardan birini görürsem diye de tabii ki düşünmeden edemiyoruz. Otogarda bir aile yakınını ya da bir akrabayı gördüğüm zaman arkadaşımı yolcu ediyordum bahanesiyle çıkıyorum ki etrafımı kolaçan etmeden hiçbir zaman birinden bir yardım beklemiyorum. Sonuçta hırsızlık da yapmıyorum. Ben istiyorum, insanlar veriyor. Bu yüzden fazlasıyla da rahatım. Yani sen bu parayı haram para olarak da görmüyorsun hocam. Haram para olarak görmüyorum. Nasıl görmüyorum? Yani ihtiyaç sahibi olanlara evet ben de yardımcı oluyorum ama gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu bildiğim, düşündüğüm insanlara. Onun dışında yani herkes artık biraz yaptıklarının bedelini ödemekle yükümlü olduğundan şu an temiz para kazanan çok da insan kalmadı. Malum yani içeriye giren hırsız dahi bir günde 2 günde çıkıyor. Beni de en fazla zabıta yakalar, bir ceza keser. Ben çıkar bir saatte o parayı toplar öderim. Peki bir günde maksimum en fazla topladığın rakam neydi? Rekorun neydi bugüne kadar? Bunu bayramda toplamıştım. Yaklaşık 14.000 lira kadar bir para topladım. Yine otogardan, işte ailesini ziyarete gitmek isteyenlerden ya da çocukları kendinden uzakta olan yaşlılardan kendi evlatları gibi görerek yüklü miktarlarda yardımcı oldular. İşte hani 10 lira, 20 lira, 50 lira değil de 200 lira, 500 lira gibi. Yani en yüksek topladığım para oydu. Türk parası haricinde böyle farklı bir şekilde sana veren oldu mu? Dilendiğinde karşılığında veren oldu mu? Veya çok farklı bir eşya, nesne bir şey aldın mı? Ya bir keresinde yani komiğime de giden bir olay olmuştu aslında. Yurt dışından gelen bir kadın vardı. Yani ben yurt dışından geldiğini bilmiyordum tabii ki. Ondan yardım istedim. O da bana 100 dolar uzattı. Yanında kuzeni miydi artık, bir akrabasıydı. Ne yapıyorsun diye çığlıklar atmaya başladı ama ben tabii ki parayı aldığım gibi oradan uzaklaşmaya başlamıştım. Kaç sene önce oldu tahmini? Daha 3 ay falan önce oldu. 3.500 lira gibi bir parayı. O 100 doları aldıktan sonra dilenmeye devam ettin mi? Daha fazla katlayayım yoksa basıp evine mi gittin? Devam ettim tabii ki. Boşum, akşama kadar ne yapacağım, nereye gidebilirim? İlginç. Peki günde ortalama ne kadar kazanıyorsun? Günde ortalama o çalışmaya bağlı. Tabii ki önceden ben bunu meslek olarak yapıyordum. Meslek olarak yaptığım dönemlerde hani bundan 2 sene kadar önce günde ortalama işte 1.000 lira, 1.500 lira, 2.000 lira arası kazanırken yani bugün günümüzde aynı şekilde tam gün çalışarak 5-6 bin lira bile rahatlıkla kazanılabiliyor. Peki kendine böyle hafta sonu izin falan veriyor musun? Bunu sen anlaşılan tam zamanlı bir iş haline getirmişsin. Ben işte tam zamanlı iş haline getirdiğim zamanlarda borçlarımı ödedikten hemen sonra haftanın 3 günü kendime izin veriyordum. O dönemler bir karavan aldım. Şehir dışına gidiyordum. Başka şehirlerde dileniyordum. Aynı zamanda Türkiye'de gezme fırsatı buluyordum. Yani bu dilencilik senin bünyene işlemiş olan bir bağımlılık. Evet. Hiç tedavi olmayı düşündün mü? Tedavi olmayı düşünmedim aslında. Ben bundan keyif alıyorum. Fazlasıyla keyif alıyorum. Yani insanlara karşı böyle biraz duygusal yaklaşıp vicdanlarını oynamak artık çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanlar buna alışmış durumdalar.
Yani bunu artık insanlar sömürülmeyi beklerken benim sessiz durmam çok doğru bir karar olmaz benim için. İnsanlar bunu hak ediyor, ben hak ettiğimi alıyorum. Farklı illerde dilendim dedin az önce. Evet, Türkiye'de 81 il var. Kaçında dilenmişsindir? yani 55-60'ında rahatlıkla dilenmişimdir. Aynı zamanda sen seyyar bir dilencisin. Yani bir nevi. Bir aralar işte Türkiye'yi gezme gibi bir planım oldu. Dediğim gibi ben de karavan aldım. Karavanımla birlikte gezerek hem masraflarımı çıkardım hem kendi cebime fazladan para koymak için gittiğim yerde gezdim. Haftanın 4 günü gezip 3 günü dilendim. Yine de fazlasıyla para kazanabildim. Peki dileneceğin semtleri de özenle mi seçiyorsun? Yani orta gelirlerin yaşadığı semtte kazanacağın parayla farklı bir semtte kazanacağın para, yani daha geliri yüksek bir semtte kazanacağın para bir olmayacaktır. Buna dikkat ediyor musun yoksa neresi denk gelirse modunda mısın? Geliri yüksek olan insanlar aslında bizlere çok fazla itibar etmiyorlar. Daha çok orta ya da düşük gelirli insanlar hani kendileri de yokluğun içinde oldukları için yokluğu biliyorlar. Ama zengin insanlar işte ötekileştiriyor, kötü davranıyor, def ediyorlar başlarından. Ondan dolayı ben elimden geldiğince düşük gelirli insanların eee, daha çok yoğunlukta olduğu yerlerde dilenmeyi tercih ediyorum. Mesela demin dediğim gibi hastaneler, şehir hastaneleri, işte devlet hastaneleri genelde düşük gelirli insanların bulunduğu yerlerdir. Ki ülkemizde eğitim ve sağlık özelleştirildiğinden, ticarete dönüştürüldüğünden beri yani yüksek gelirli insanlar devlet hastanelerine uğramıyordu. O yüzden özel hastaneleri tercih etmiyorsun herhalde. Ve özel hastaneler çok nadir, işte çok o an para lazımdır, işte bir yerdeyimdir, işte ne bileyim bankadan falan çekmek istemiyorumdur. O şekilde herhangi bir hastane önünde istemişliğim de vardır yani. Peki 2 dairen var dedin. Evet, Bir karavanın olduğundan bahsettin. evet. Farklı bir taşınır veya taşınmaz bir malın var mı? Yani aldığın parayı herhalde sen artık bir yere bağlıyorsun anlaşılan. Yani ben dediğim gibi yatırım yapıyorum. Demin de bahsettiğim gibi ofisim var emlak üzerine. Kendim de arsa falan alıyorum, daire alıyorum, satıyorum. Bu şekilde de bir gelir elde ediyorum. Onun dışında 3 tane falan arabam var. Tabii ki bu sadece dilencilikten gelen parayla olan bir şey değil. Benim yaptığım yatırımlarla da alakalı. Onun dışında ben motosiklet tutkunuyumdur. 4 tane motosikletim var. Yani bir tane geçenlerde A101'e gelmişti. Malum dilencinin ucuz bir şey alması makuldür diyerekten A101'den bir de tekne aldım. Yani lüksüme biraz düşkünümdür ben ya. Yani zaten şu anki sohbetinden gerçekten onu anlıyoruz. E, yani normal bir hayat yaşamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani ülkede sayılı insanlar vardır hani zengindir. Ben zengin olduğumu iddia etmiyorum. Ki zengin olmak gibi bir gayem de yok. Benim hani dilenciliği artık zevk için dediğim gibi hobi olarak yapmaya başladım. Onun dışında zaten gelirim var. Kendim kirada oturuyorum. Ankara'nın güzel bir semtinde. 60 bin lira kadar bir kira bedelim var. Şimdi düşündüğümüz zaman mavi yakalıyken 15-16 bin liralık kirayı ödeyemezken şu an 60 bin liralık bir evde hizmetçi dahi çalıştırabiliyorum. Senin bu sosyal hayatına yansıdı mı peki? Mesela kız arkadaşın seni terk etmişti. Geri döndü mü? Fazlasıyla pişman oldu ama malum bu defada benim affedebileceğim bir durum değildi. Yani varlıkta yanımda olup yoklukta olmaması çok doğru bir şey değil. Bundan dolayı varlıktayken de yokluktayken de yanımda olabilecek biri olmasını tercih ettim. Tabii ki onu da bulamadığım için şimdi rahat takılıyorum. Peki geleceğe dair bir planın var mı? Şu kadar daha dilenip şu kadar daha mal mülk edip bırakacağım diyor musun? Yani dilenmek işte hani şu kadar daha dilenirim gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü işte hobi amaçlı yapıyorum artık. Yani keyif için, zevk için. Geleceğe dair planım yani şu ana kadar çocukluğumdan beri hayal ettiğim her şeye sahibim. Bundan daha fazlası ne olabilir? İşte artık biraz daha zevke kaçmaya başlar her şey. Yani dediğim gibi bana yetecek bir teknem bile var. Bundan sonra alsam özel jet mi alacağım, ne alacağım yani? Özel jet alsam ne yapabilirim?
Ben biraz daha gezmeyi planlıyorum. Gezme odaklı. Biraz da yurt dışında dilenebilirim gibi duruyor. Şimdi şu ana kadar konuştuklarımızdan izleyiciler belki 5 yıldır dilencilik yaptığını kaçırmış olabilir. Evet. 5 yıldır yaptığını söyledin. 5 yıldır yapıyorum. 5 yıldır yapıyorsun. Yani bu 5 yıla baktığımızda bu 3 daireyi bu sene içinde edinmedin. Ve tamamen dilencilikten gelen bir parayla da edinmedim tabii ki. Yani bahsettiğim gibi yatırımlar yaparak işte emlak üzerine araziler, işte ne bileyim küçük taşınmazlar falan. Ya şu anda senin mal varlığın totalde ne kadardır? Bugün satmak istesen hepsini totalde ne kadarlık bir mal varlığın var? Totalde şu an yaklaşık bir 60-70 milyon lira kadar rahatlıkla vardır. O zaman arazilerin çok fazla. Sen toprak ağası olmuşsun, dilenci olmamışsın sen. Yani arazilerim de öyle, keza sahip olduğum evler de yine düzgün yerlerde, Ankara'nın elit denilen mekanlarında olduğundan. Yani bir daire bile şu an 15 milyon falan edebiliyor. O zaman Ankara'daki çok böyle geliri yüksek, iyi bir yerde çalışan veya kendi işine sahip bir kişi şu an bir dilencinin kiracısı mı? Aynen öyle. Ne hissediyorsun mesela bunu düşündükçe? Bunu düşündükçe biraz gurur duyuyorum aslında kendimle. Çünkü hani ben de çalıştım. Ben de üniversite mezunuyum aynı zamanda. Okumayı, araştırmayı çok seven de birisiyim. Maaşlı çalıştığım dönemlerde hem aldığım maaş yetmiyordu, hem bir ayımı vermeme rağmen aldığım maaş 10 dakika içinde bitiyordu. Yani koskoca bir ayımı heba ediyordum. Ama şimdiye baktığımız zaman hem çok daha az ve keyfi çalışıyorum. Maaşlı çalıştığımda yani şimdi totale bakarsak 15 yıldan aşkındır. Maaşlı çalışmışımdır yani. Ama şu an 5 yılda dilencilikten kazandığım paranın, yani dilencilik sayesinde edindiğim mirasın, malın, mülkün hayalini dahi kuramazdım. Ben arabam dahi olabileceğine inanan bir adam değildim. Ama insanların sömürülmeye karşı olan açlığı beni biraz bu yola itti. Artık hiçbir şey umurumda değil çünkü istediğim her şeye sahibim. Son olarak işte bir dünya turuna çıkabilirim belki. Ki zaten kurduğum işlerden ve yaptığım yatırımlardan hala hazırda gelir elde edebiliyorum. Mesela senin kadar böyle mal mülk sahibi olmuş insanlarda pintilik de vardır. Aynı zamanda dilencilik yapıyorsun. Sen pinti misin? Asla pinti değilimdir. Ben aslında eli açık da bir adamımdır. Yani arkadaşlarımızla falan toplandığımızda, ki benim arkadaşlarım da eski hayatımdan kalan insanlar olduğundan düşük gelirli, alt gelirli insanlardır. Yani ayda yılda bir gidebilecekleri yerlere, mesela bir gecede 50 bin lira hesap geldiğinde hiçbiri ödeyebileceğini zannetmiyorum yani. Çünkü 50 bin lira maaş alıyor adamlar. Bir ay çalışıp da aldıkları parayı bir gecede harcamak onlara ağır gelebilir. Bu konularda ben arkadaşlarıma kolay kolay hesap ödetmem. Ki zaten kendi iş yerim olduğunu biliyorlar. Arkadaşlarım dahi yani dilenci olduğumu bilmezler. Ee, Yani eli açığımdır ki şu an kimsenin yaptığını zannetmiyorum. Devlet tamam belgeli, yasal dilenciler yapıyor. Dilenciler artık ortaya saldı. Çünkü SMA hastası çocuklar için devlet elinden geleni yapmıyor ve ailelerine belge vererek dilendiriyorlar. Ben her ay bir SMA hastası çocuğa 100 bin lira bağış yaparım mesela. Yani ben tamam topluyorum, yüzsüzlük ediyorum, hiç de utanmıyorum yaptığımdan. Ama hiçbir insanın da çıkarıp kendi cebinden 100 bin lira verebileceğini de düşünmüyorum. Bu şekilde de vicdanını rahatlatıyorsun yani bir noktada. Yani vicdanımı rahatlatmak değil aslında bu. Ki zaten benim vicdanım rahat. İnsanlar bunu hak ettiği için ben bunu yapıyorum. Ama yani çocuklar bizim geleceğimizdir diyerek hani ben insanlara biraz da yardımcı olmaya çalışıyorum. Size bahsettiğim gibi yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar gördüğümde ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Mesela şu an 4 tane öğrenciye burs veriyorum. Bütün masraflarını karşılıyorum. Ki yani
önceden çok zorluk yaşayan insanlar vardı. Şu anda dahi şehit çocuklarına dahi çok öncelik tanımıyorlar. Ondan dolayı ben de gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğüm insanlara karşı elimden geleni yapıyorum. Yani şu anda şu sohbetten benim anladığım sen ihtiyacın olduğu için başladığın dilenciliği bir noktadan sonra kendini Robin Hood olarak görüp bir kahraman statüsüne ulaştırıp kazandığın parayı da aynı şekilde senin geldiğin topluma geri bir şekilde çevirebiliyorsun. Yani benzer bir şey aslında yaptığım şey. Yani dilencilikten artık o kadar gelir elde etmeyi de beklemiyorum. Yani bahsettiğim gibi kendi işim de var. Farklı kazanç yollarım da var. Bundan dolayı hani ben insanlardan topluyorum. Tabii ki bir ayda artık eskisi gibi yok 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira gibi bir meblağlar toplamıyorum. Yani keyfi yaptığım için 50-60 bin lira topluyorum. Yani bir ofisinde oturuyorsun, şöyle dışarı bakıyorsun, saatine bakıyorsun. Ha çıkayım da şurada 2 saat bir dileneyim mi? Yani onun gibi daha çok dışarıdayken mesela bir yerden geçerken yoğun bir kalabalık görüyorsam hemen aracımı çekerim bir kenara. Geçerim oraya işte artık ne toplayabilirsem diye. O şekilde başlarım. Ne kadar sürer artık 1 saat, 2 saat neyse. Ki biraz hafızam da kuvvetli olduğundan bir kere gittiğim insanın yanına bir daha gitmem. Hastanede de bir kere başıma gelen bir olayı anlatayım hatta size. Birinden para istedim açım diyerekten. O da yaklaşık bir 250 lira kadar para verdi. Ondan sonra ben hastane dışına doğru yöneldiğimi görünce kantin burada diye arkamdan bağırmaya başladı. Abi kantin pahalı ben seyyardan simit alacağım diyerek çıkmıştım oradan. Aynı zamanda aldığın parayı da yani yalancı durumda da düşmek istemiyorsun. Yani bir nevi. Hani 250 de şuna 10 lirasına simit alayım, 240 lirasını cebe atayım İşte hesabı yapıyorsun. aynen öyle. Peki son sorumu soracağım sana. Tabii ki. Vizor Plus'a geldin, çıplak itirafa geldin. Bize gelmeyi neden kabul ettin? Yani aslında yaptığın şey belki tepki toplayacak izleyiciler tarafından. Yaptığım şeyin tepki toplayacağına adım kadar eminim aslında buna bakarsanız. Ama insanların artık bir yerden sonra gözlerini açmasını istiyorum. Çünkü yani her yerde var bunlar. Öğrenciyim diyerek de gelen var. İşte bahsettiğim gibi şehir dışından geldim diyerek de işte aracını yol kenarına çekip benzinini boşaltıp aracım yolda kaldı benzin alacak param yok araçta işte hamile eşim var diyerek de dilenenler var. Yani insanlar bunlara karşı artık gözlerini açsınlar. Yani bağış yapılacaksa mesela takdir ettiğim birisi vardır. Artık reklam olur mu ya da söyleyebilir miyim bilmiyorum ama Lütfen. Ankara abisi var mesela. Tamam kayıt altına alması çok hoş bir şey değil. Ama gerçekten takdir ederek yani izliyorum da elimden geleni ben de yapmaya çalışıyorum tabii ki. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerini bularak yani yardımcı oluyor. Ama onun dışında yardımlaşma dernekleri vardır, şey vardır. Birçoğu onların da düzenbazlık. Başka bir şey değil. Vizor Plus'ta çıplak itirafta 3. bölümde bir dilenciyi ağırladık. Bize dilenciliği anlattı, nasıl başladığını anlattı ve geldiğimiz noktada dilenerek nelerin sahibi olduğunu anlattı. Sizlere bütün çıplaklığıyla sunmak istedik. Bugün karşımdaki koltukta sizin de itiraf edeceğiniz bir şeyler varsa ve oturmak istiyorsanız bize açıklamada bulunan mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Çıplak İtiraf'ın bir başka bölümünde farklı bir konu ve konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.